Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabileceği, bardakla, kaşıkla ölçüsünü vereceğim nefis bir pandispanya tarifi geliyor. Tüm püf noktalarıyla birlikte videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Oda ısısında yumurtalarım var. Buraya boyunu ve adedini yazıyorum. Eğer büyük boy kullanacaksanız 8 adet yumurta da yeterli olacaktır. Buna göre kalıbınızın ölçüsüne göre yarım ölçüde yapabilirsiniz bu tarifi. Oda ısısında kullandık. Yumurtaları aklarıyla sarılarını ayrıştırdık. Bu sayede şeker içine çok daha rahat eriyecektir. Buzdolabından çıkan yumurtanın içinde şeker biraz daha zor eriyor. İşte o yüzden yumurtayı oda ısısında kullanıyoruz. Şekerin yarısını ya da 1/3'ünü yumurta aklarına azar azar mikserin en yüksek devrinde ilave edin. Bu sayede şeker kristalleri yumurta aklarını kesecekler ve bu sayede kar gibi böyle kaşıktan dökülmeyen bir yumurta merengi elde edeceğiz. Bu merenk pandispanyanızın sönmesini engeller. Gördüğünüz gibi böyle dondurma kıvamında neredeyse zor düşen parça parça olan bir kıvamı var. Bu tamamen mikserinizin gücüyle alakalı bir durum. Şayet mikseriniz biraz daha düşük devirli ise biraz daha uzun zamanda olacaktır. Bu şekilde bir mutfak şefinde yaklaşık 3 dakika kadar kısa bir sürede yumurta akları bu hale geliyor. Yumurta aklarını kenara alıp yumurta sarılarını çırpmaya başlıyorum. Ayırdığım yumurta sarılarını ilave edeceğim. Şekerini ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar şeker ilave edeceğim ve mikserin yine en yüksek hızında başlayacağım çırpmaya. Yumurtaların rengi biraz açılmaya başladıktan sonra içine azar azar sıcak su ilave edeceğiz. Neredeyse kaynar su diyebilirim. Yani elinizi daldırdığınız zaman eliniz dayanmayacak. Yumurtaları pişirmemek için damla damla içine ilave edin. Hatta bir kaşıkla bile ilave edebilirsiniz. Bu sayede içindeki yumurta kokmayacak. Aslında bir ön pişirme gibi düşünün. Yumurtayı azar azar bu şekilde pişiriyoruz ve ani bir fırında ani bir ısıya maruz kalıp da yumurta kokusu pandispanyada olmayacak. Elbette ki yurt dışındaki videolarda göreceksiniz bol bol vanilya esansı kullanılır. İstediğiniz kadar vanilya kullanın. Ben 2 paket yerine bazen 3 pakette kullandığım oluyor. Özellikle yazınki sıcak havalarda 3 paket vanilyaya kadar yolu var. Damla damla ilave ediyorum sıcak suyumu ve mikserimin en yüksek hızında çırpmaya devam ediyorum. Ta ki böyle içinde elinizle de bakabilirsiniz. Şeker kristali kalmayana kadar. Peki Tuğba biz pudra şekeriyle yapalım. Niye uğraşıyoruz ki derseniz pudra şekerindeki o şeker kristallerinin keskin kenarlar olmadığı için bu kıvamı elde edemezsiniz. O yüzden mutlaka kristal şekerle oda ısısındaki yumurtayla ve yüksek devirde bir mikser kullanarak ya da düşük devirdeki mikserinizi uzun süre çalıştırarak bu kıvamı elde edebilirsiniz. Şayet hem yumurta akınız hem de yumurta sarınız bu kıvama geldiyse artık kek unu hazırlayabiliriz. Kekun bu marketlerde de görmüş olduğunuz kendinden içinde kabartıcısı olan özel unlar. Bunlar yüksek gluten unlar aslında. Siz de evinizde kendi imkanlarınızla kekun hazırlayabilirsiniz. İçindeki vanilyayı çıkarttığım zaman paketteki kekunlarla aynı. Nişasta ve kabartma tozu var içinde. 1 hatta 2 hatta 3 kere elemenizi tavsiye ederim. Bu sayede içindeki homojenlik çok daha fazla olacaktır. Bütün malzeme birbirine rahatça girecektir. Un havalanacak ve kekiniz de pürüzsüz kıvamda olacaktır. Şayet kakaolu yapmak isterseniz içindeki un miktarından azaltıp onun yerine kakao ilave edebilirsiniz. Örneğin 1 kaşık kakao ilave edecekseniz içinden 1 kaşık unu çıkartmanız gerekiyor. Kaşık kaşık ilave ediyoruz. Yumurta sarıları, şeker ve sıcak su karışımımıza. Yumurta akımımız kenarda şu anda bizi bekliyor. Bütün karışımı ilave ettikten sonra kekinizin içine yumurta aklarından şöyle kıvamı biraz açmak için birkaç kaşık ilave ediyoruz ve artık mikserle işimiz bitiyor. İlk 2 kaşık yumurta akını mikserle beraber ilave ettim ki kıvamı açılsın diye. Unla birlikte kıvamı koyulaşıyor. Tam istediğimiz kıvama gelmiş, katlanabilecek bir kıvam bu. Yumurta aklarını içine 2 seferde ya da 3 seferde ilave edebilirsiniz. Burada önemli olan teknik bu. Alttan yukarıya doğru kaldırmak, hamuru üzerine katlamak. Bu sayede
kabartmış olduğunuz hem yumurta sarıları hem de yumurta beyazları sönmüyor. Hatta aynı keki kabartma tozsuz yaptığınız zaman bile eğer iyi bir un kullandıysanız aynı sonucu veriyor. Yani bu şekilde yaptığınız zaman 4 yumurtalı da yapsanız 10 yumurtalı da yapsanız bir paket kabartma tozu yeterli gelecektir. Tüm yumurta aklarını içine ilave edip katladıktan sonra artık kalıbımıza dökebiliriz. Bunu bir fırın tepsisinde de yapabilirsiniz ki daha önce buraya ekleyeyim, kalıp kullanmadan aynı pandispanyayla ya da kakaolu bir pandispanyayla pasta yapmanız mümkün. Bu şekilde ayarlanabilir kalıplar kullanabilirsiniz ki bu sayede istediğiniz katta kesmeniz olanak sağlayacaktır. Daha geniş yapıp 2 katlı, daha dar yapıp 3 ya da 4 katlı pandispanyalar elde edebilirsiniz. Bu 20'ye 30 kullandığım ölçüyle 3 katlı bir pandispanya, 3'e bölebileceğiniz bir pandispanya oluşuyor. Dilerseniz 28 ya da 30, 26 ile de başlayabilirsiniz. Çapındaki yuvarlak kelepçeli kek kalıbında da yapabilirsiniz. Öncelikle 200 derecede 5 dakika, daha sonra 150 dereceye indirip yaklaşık 45 dakika boyunca pişiriyoruz. Fırını önceden ısıtmak çok önemli. Ortadan kabarmasını engellemek için gördüğünüz bu hareketi yapmak çok önemli. Yani kenarlara doğru, kabınızın kenarlarına doğru düzlüyorsunuz. Hiç vurmanıza gerek yok. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 5 dakika sonra kenarlardan kabarmaya başlıyor. Hemen derecesini 150'ye düşürüyorsunuz ve böylece yavaş yavaş pişiyor. 45 dakikada şu görmüş olduğunuz yastık kıvamına geliyor, sünger yastık kıvamına. Sönmesini engellemek için, biraz bile olsa sönmesini engellemek için ters bir şekilde telin üzerinde tamamen soğuyana kadar ona izin verin. Görmüş olduğunuz Shorts videosu, yani Instagram için hazırlamış olduğum video, benim Instagram takipçilerime özel çektiğim videolardan bir tanesi. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin, açıklamalar kısmına ve buraya linkini ekliyorum, Instagram hesabımın. Bunun gibi birçok pasta tarifini, kenar süsleri, çikolatayı nasıl kullanırım, hangi kremalar var derseniz videonun sonunda sizin için bazı video linkleri bırakacağım. Hatta burada kartlara da bırakacağım. Bu sünger pandispanya ile hazırladığım nefis kızımın doğum günü pastasını şöyle size göstermek istedim. İnşallah bu lezzetli pandispanya tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.